Evet efendim, selamlar. Efendim, bu videoyu neden izlemelisiniz? Eğer motosiklet inceleme videolarını izlemeyi seviyorum diyorsan, eğer bir skuter alacağım ama ne alsam diye soruyorsan ya da eğer yahu şu XP400'ü sürekli görüyorum nasıl bir makine acaba diye merak ediyorsan ve en sonunda da XP400 alacağım ama kararsızım dediysen dostum doğru yerdesin. Çünkü burada bir satıcının ya da bir broşürün değil, bir alıcının gözünden Peugeot XP400 GT'yi dinleyeceksiniz. Hatta sadece benim sürüş sonrası deneyimimi değil, bu motoru gerçekten kullanan, onunla yaşayan bir kullanıcının gözünden gelen yorumları da duyacaksınız. Sevgili dostlar, ben bu motoru savunmayacağım. Ama kötülemeyeceğim de. Biz sadece şuna bakacağız. Ya bu makine kimin hayatına gerçekten oturuyor? Yani kimler için uygun? Çünkü diyorum ya, gerçekten bir alıcı gözüyle inceleyeceğim. Ya ben bir scooter arıyorum ama sadece işimi görsün diye değil. Herkesin altında gördüğüm aynı ilan başlığıyla satılan, aynı fotoğraflarla pazarlanan o scooterlardan da istemiyorum. Ya benim aradığım şey aslında çok net. Ne abi o? İşte kolay olacak, günlük hayatta yormayacak ama beni de sıradan hissettirmeyecek. XP400'e baktığımda işte hissettiğim tam olarak bu. Konuşacaklarımız bu minvalde olacak. Sevgili dostlar, XP400 bana meydan okumuyor. Ya beni almazsan eksik kalırsın demiyor. Ama şunu sorduruyor. Scooter istiyorum ama herkes gibi de olmak istemiyorum. Peki ben ne alacağım? XP400 tam olarak bu sorunun cevabı gibi duruyor. Sevgili dostlar, şimdi Peugeot'u düşünün. Otomobil tarafında 3008 ya da 5008 alıyorsun. Arazi aracı değil, spor araba değil. Ama sana şunu hissettiriyor. Ben sadece şehir arabası değilim. Günlük hayatta rahat, uzun yolda konforlu. Ama duruşu sana alan açıyor. XP400 de aynı mantıkla tasarlanmış. Bu bir enduro değil. Bu bir klasik maxi scooter da değil. Ama sana şunu söylüyor. Ya ben seni sınırlamam. Bir adım geri gidelim. Peugeot Motocycles 1898'den beri burada. Bu marka scooter'ı dün keşfetmedi. 70'ler, 80'ler, 90'lar Fransa ve İtalya'da milyonlar satan, 80'lerde benim de kullandığım motosikletlerden biri olan 103 Moped vardı. Teknik olarak kusursuz değildi ama zamanın ruhunu yakalamıştı. Türkiye'de de öyleydi. Ucuzdu, az yakardı, parçası her yerdeydi. Abi tamiri evin önünde yapılırdı. O dönemin gençleri ilk özgürlüğünü onunla yaşadı. Abi işçilerimiz, insanlarımız, emekçilerimiz onunla işe gitti. Zengin Amerika Harley ile gazlarken biz buralarda mopedlerle ilk özgürlüğümüzü yaşıyorduk. XP400'e baktığımızda bu pratik ulaşılabilir refleksin bugünkü premium karşılığını görüyorum aslında. Biraz öyle söyleyebilirim. Şimdi gelelim herkesin kafasındaki soruya. Nedir o? Sevgili dostlar, biliyorsunuz burada iki model var. Ne o? Bir Allure var, bir de GT var. Hadi gelin biraz bunlar üzerinden bir karşılaştırma yaparak anlatalım. Çünkü eğer almak istiyorsanız ya Allure mü GT mi kafam karıştı. Biraz buna da bir bakalım. Çünkü Allure böyle bir gizemli bir kelime, sanki daha premium hissi yaşattırıyor değil mi? Yok, öyle değil. GT daha premium. GT ne veriyor? 5.11 TFT ekran, akıllı anahtar, cebinden anahtar çıkartmıyorsun, USB soketi, telefon bağlı, navigasyon açık, sele altında tam kapalı kask alan bagaj var. Böyle daha su hissi veren bir donanım. Spocket jantlar böyle bir daha maceracı bir duruş veriyor. Yani GT şunu söylüyor, ben bu işi biraz daha konforlu, biraz daha premium yapıyorum. Allure daha sade, GT ise işte şöyle diyor ki ya madem alıyorum, yani biraz da keyfini süreyim diyenlere hitap ediyor aslında. Köprünün şehir tarafı Allure, köprünün macera tarafı ise biraz GT. Böyle bir bakabiliriz. Gösterge paneli çok şık duruyor. Oldukça şık. Bir kere şu analog kadran benim her zaman çok hoşuma gidiyor. Çok okunaklı. İhtiyacım olan her şeyi anında alabiliyorum. Zaten yani ekranla çok ilgilenen biri değilim ama yine de şık duruyor. Özellikle şehir içi kullanımda ekranla biraz fazla işimiz olabilir. Ama ne bileyim, yola çıkmışsınız, biraz daha süratlenmişsiniz, çok da fazla ekrana bakamıyorsunuz ama analog görevini net bir şekilde yapıyor. Kumandalarımız, ışıklarımız, buna benzer kontrol mekanizmalarımız da yerli yerince, hiçbir problem yok. Teknik detaya boğmadan ama merak edeni de üzmeden biraz teknik detaylardan bahsedeyim. Abi 400 cc tek silindir. 36.7 beygir sıvı soğutma var. Hepimizin bildiği CVT şanzıman.
Abi çift disk var, ABS, ön fren, 232 kilo kuru ağırlık var. 81,5 santimetre sele yüksekliği var. Abi 231,5 kilo ne demek yahu? Bunun bir sebebi var. Bunun sebebini de birazdan anlatacağım sevgili dostlar. Yani çünkü insanın aklına şu soru geliyor. Kardeşim bu makine niye bu kadar ağır yahu? Ulan ben bir skuter alıyorsam niye bu kadar ağır bir makineyi biliyorum? Bunu birazdan konuşacağız. 81,5 santimetre dedim ya bu arada sele yüksekliğine. GT ve Allur'da da aynı sele yüksekliği var. Mesela şehir içindesiniz, sollamak istiyorsunuz, çıktık. Yeterli mi? Yeterli. Bu siklet için, bu güçteki bir motosiklet için evet güzel. Bir bakalım bu önümüzdeki mesafe top speed'de ne diyecek? Hani yatmaya çalışayım bir bakayım, vücudumu saklayayım. ...140'ı geçemedim. Yol şartları, biraz hafif rüzgar, buna benzer şeyler etkili olabilir. Ama düz yolda 140'ın üzerine çok çıkamıyorum. Telefonumu takmadım, navigasyonda ne gösteriyor onu bilmiyorum. Ama İvre'de 140, 141, 142 civarını görebildim. Bu arada bir karşılaştırma yapalım. Zontes videolarımızı seyrettiğinizde benim İstanbul'dan İzmir'e tapagaz videom var. Oraya dönüp baktığınızda Zontes'te aralıksız 150 hiç durmadan basıp gittiğimi göreceksiniz. Ve ben orada 150 ile giderken makine daha yok mu, daha yok mu diyordu. Şimdi gerçekçi olalım. Burada o hissi yaşamıyorum. Daha yok mu, daha yok mu demiyor. Peki Peugeot bunu nasıl savunuyor? Peugeot bunu şöyle savunuyor. Şasisiyle savunuyor. Daha bozuk yolda daha büyük güvenle savunuyor. Daha motosiklet, daha endurovari bir hisle savunuyor. Kimileri tarafından kabul edilebilir, kimi tarafından kabul edilmeyebilir. Ama tablo bu. Netice itibariyle hissettirdikleri iyi mi? Hissettirdikleri iyi. Şehir içinde yeterli mi? Yeterli. Ama daha iyisini arıyorum diyenler için %100 bir cevap mıdır? %100 bir cevap olmayabilir belki de. Çünkü bu göreceli bir mesele. Kişiden kişiye de biliyorsunuz ki bu tip değerlendirmeler değişiyor. Ön süspansiyonun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ön süspansiyon gerçekten çok iyi. Şöyle dilerseniz hafif bir bozuk yola girelim. Bakalım bozuk yolda bize ne yapacak? Hemen arkaya atıyor. Peki bu bozuk yolda, yani ki çok süratli şu anda gitmiyorum. Hani bu bozuk yolda nasıl derseniz kontrolü falan hiç fena değil. Hissediyor muyum o takır tukur? Grenajından, osundan, busundan böyle ses geliyor mu? Yok. Şu ana kadar hiç ayaklarımı yere koymadım. Basalım bakalım bu kötü zeminde. ABS çok iyi çalışıyor. Hem çamurlu hem de mıcırın bu kadar yoğun olduğu bir yerde görevini rahatlıkla yerine getiriyor diyebiliriz. Hem sağ hem sol manevrada denge konusunda bir problemimiz yok. Dengesini sevdim. Hiç fena değil. Bu motosiklet elbette ki kalkıp da çıplak bir enduro'nun yapabileceğini yapma iddiasında değil. Ama netice itibariyle az çok ona öykünen bir makine. Ve hatta iddiası kendi segmentinde bunu daha fazla yapabileceğini söylüyor. Çok daha beter bir yolda denemeyi isterdim ama netice itibariyle sevgili dostlar bulabildiğim yol şu anda bu. Ama hiç ayaklarımı yere koymadan beni çok rahatlıkla kontrolümü sağladı. Bu bozuk satıhta, bu bozuk yolda işini, görevini yerine getiriyor. Şimdi biraz rakiplere bir bakalım. Çünkü bu motoru ancak burada anlarız. Abi en önemli rakip. Honda XADV var. Daha güçlü. En önemlisi çok daha hafif 185 kilo. Daha pahalı. Referans noktası. BMW C400 var. Daha şehirli, daha konfor odaklı.
Ama erken gelen hız limiti var ve biliyoruz ki daha pahalı. Yamaha T-Max var, performansın ucu. Suzuki Bergman var, abi konforun ucu. XP400 ne yapıyor dersen? Hiçbirinin birebir alternatifi değil. Yani bunların arasında böyle bir köprü diyebiliriz. İlanlara baktığımda bu tablo daha da netleşiyor. Eylül 2025'te 0 XP400 GT'ler 459-499 bin bandındaydı. Abi Kasım'a geliyorum 429 bin TL'ye oturmuş. Ama mesele sadece fiyat değil, artık satıcı şunu yapıyor. 12 taksit, vade farksız, çanta hediyesi, koruma demiri, sigorta kampanyası. Yani satıcı bana şunu söylüyor. Gel seni zorlamayayım. Bu çok şey anlatır. Bu motor satılıyor ama ikna ederek satılıyor. O yüzden hayranlıkla değil, gerçek bir tabloyla anlatmaya çalışıyorum. Ocak 2026'ya baktığımda tablo iyice net. Dostlar, kilometre arttıkça fiyat hızlı düşüyor. Eylül'de 6-8 bin kilometrelik temizler 350 bin liraydı. Kasım'da bazı yüksek kilometrelilerde 300 binin altı konuşulmaya başlanmış. Ve düzenli tuttuğum verilerim var. Bunu daha önceki videolarımda da konuştuk. Bana şunu söylüyor. XP400 kötü satmıyor. Yanlış yerde bekliyor. Şehirde hızlı, büyük pazarda anlamlı. Küçük yerde ise niş kalıyor. Yani Kastamonu'daki abimiz bu makineyi satmakta zorlanırken İstanbul'daki abimiz bu makineyi çok daha kolay satıyor. Bu bildiğiniz bir refleks zaten. Yani büyük pazarda anlamlı, küçük yerde ise niş dedim ya işte. Bu çok net bir mesaj. XP400 herkes için değil ama doğru hayat senaryosuna yanlış motor alma riskini ciddi anlamda düşürüyor. Boyumuz 1.75. Ayaklarımız yere değiyor mu? Ayaklarımız yere değiyor sevgili dostlar. Buralarda da herhangi bir problem yok. Dostlar, renkler bile ipucu veriyor. Ne demek istiyorum? Gri ve beyaz ilanlar hızlı gidiyor. Gösterişli renkler bekliyor. Demek ki bu motoru alanlar bana bak demiyor ama baktırıyor. İşim görülsün diyorlar. Sessiz premium. Çoğu zaman da böyle yüksek konforlu birinci motosikleti olanların ikinci motosiklet tercihi. Yani böyle büyük motorlarda enteresan motorları tercih edenlerin çoğunda ikinci motor olarak ben bunu görüyorum. Çünkü Peugeot buraya bir scooter ön takımı koymamış. Burada gerçek bir motosiklet şasisi, gerçek bir motosiklet amortisörü, yani ters çatal var. Yani o tokluk hissi tesadüf değil. Mühendisler scooter konforuna enduro sağlamlığı eklemiş. Oturuş pozisyonumuz gayet iyi. Şu gidon bir motosiklet hissi veriyor. Elbette ki bir enduro gibi bir genişlik yok ama ona yakın bir gidon genişliğini görebiliyoruz. Rüzgar alıyor muyuz? Evet, bu camda rüzgar alıyoruz. Bacaklarda şuralarda rüzgar falan yok. Şuralarda hafif bir rüzgar hissediyorum ama yine de rüzgar saptırıcıları görevini yerine getiriyor. Bir kere süspansiyonların oldukça konforlu olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz bununla ilgili işte sert, yani ne bileyim sert olduğunu söyleyenler var. Ya bu mesele işte diyorum ya, biraz kişiden kişiye değişen sübjektif bir yorumla karşı karşıya bıraktırabiliyor bizi. Yani ben ne görüyorum derseniz şu anda rahat, konforlu bir süspansiyon görüyorum. Özellikle ön tarafın rahat olduğunu söyleyebilirim. Ki biz bunu anlatımımızda zaten söyledik, yine söyleyeceğiz ama motosikletin şu çatal kısmının diğer skuturlardan ayıran en önemli mesele, ağırlığını da yaratan yer burasıydı zaten. Şu çatal kısmı bir motosiklet çatal kısmı. 231 kilo parkta hissediyor mu? Evet. Ama yolda bu ağırlık beni germiyor, aksine sakinleştiriyor. Yine de şu soruyu sordurtuyor. Ya bu kadar ağır olmak şart mıydı? Yani neredeyse bir BMW GS ağırlığı. Bunu unutmayalım. Şuradan bir bakabilirsin istersen o için. Bu çatal hem buradan baktığında hem de şuradan üstten baktığında o içincim, bu tam bir motosiklet çatalı. Dolayısıyla aslında ağırlığın bir kısmı da buradan geliyor. Sağlamlığı da ve güvenilirliği de buradan geliyor diyebiliriz. Ya global forumları okuyorum. Avrupa'da ve Filipinler gibi bazı Asya ülkelerinde, ki Asya'da çok ciddi satıyor, yakıt sensörüyle uğraşanlar var. Varyatör titreşimi yaşayanlar var. Şu bölgeme, göğüs bölgeme ciddi hava alıyorum. Tabii şu anda havanın çok soğuk olmasıyla bunu biraz daha çok hissediyor olabilirim. Yazın sürseniz hiç sorun değil. Hatta ferahlatacaktır da, ama bu soğuk havada sevgili dostlar, eğer sıkı bir montunuz yoksa göğsünüzde, bu cam yüksekliğiyle ciddi anlamda neyi hissedeceksiniz? Rüzgarı hissedeceksiniz.
CVT klasik ve böyle bir bakım istiyor. Parça ucuz değil ama bu motoru alanların çoğu bunu bilerek alıyor zaten. Globalde yazılan şikayetler de bunlardı. Peki bir başka konu. En sonunda kendime şu soruyu soruyorum. Ben ne arıyorum kardeşim? Hız mı? Saf motosiklet hissi mi? Hayır. Ya ben denge arıyorum. Yanlış motor almamak meselesini arıyorum. XP400 bu anlamda bana istediğimi veriyor. Çünkü dostlar bu motor herkes için değil. Ama scooter isteyen, herkes gibi olmak istemeyen, günlük hayatta rahat, hafta sonu kaçamakla özgür olmak isteyen biri için XP400 çok doğru bir yerde duruyor diyebiliriz. Burada hemen şunu gösterelim. Orçucuğum şöyle bir kadraja makineyi tam oturtturduğunda gerçekçi olalım, hoş bir dizaynı var. Çok dikkat çekiyor ve albenisi de oldukça yüksek. Yani bu makine diyor ki ya benim bir tarzım var ya, bir Fransız tarzım var. İnsanlar şöyle bir gördüklerinde ki özellikle bunu Rasim'le konuştuğumuzda da söylemişti. İlk çıktığında çok dikkat çekmişti. Benim de çok dikkatimi çekmişti. Makinenin yakışıklı olduğunu herkes biliyor. Şimdi makinenin özelliklerini ben tek başıma anlatmayayım. Birazdan makinenin sahibiyle beraber anlatacağım ama Honda ADV 350 karşılaştırması yapmak istiyorum. Neden ADV 350? Çünkü bu segmentte ikisi çok yan yana getiriliyor. Çok soruluyor. Yani Honda'ya mı o parayı versem, buna mı bu parayı versem? Honda ADV değil mi? Bunlar benzer rakipler birbirlerine. Aralarındaki fark nasıl? Ne hissettiriyor? Honda ADV 185 kilo. Bu makine 221-230 kilo civarında. Kalkışta, efendime söyleyeyim manevrada çok büyük bir fark görüyor musunuz? Hayır. Honda'da biraz daha kıvraklığı çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Ama şu bir gerçek. Bunun daha çok yere bastığını hissediyorsunuz. Peki Honda'nın frenleri iyi mi? Honda'nın frenleri çok başarılı. ADV 350 için konuşuyorum. Bunun frenleri de en az onun kadar başarılı. Malzeme kalitesi, işçilik ki biliyorsunuz Honda ADV 350'de de genelde burası böyle bir çıplak duruyor o motosiklet hissini vermek için. Burada da benzer çıplaklığı görüyoruz. Peki hangi makine daha yakışıklı? Bu subjektiftir. Ama Peugeot'un daha çok yakışıklı olduğunu, daha çok dikkat çektiğini söyleyebilirim. Bu sadece benim kanım değil. Bunu gören herkesin ortak düşüncesi. Motosiklet sadece estetik meselesi değil. Binip de böyle sadece derdimiz efendime söyleyeyim millete hava atmak, makineyi göstermek değil. Biz bu işten keyif almak, aynı zamanda da özellikle şehir içinde A noktasından B noktasına adam akıllı ve güvenli bir şekilde gitmeyi esas alıyoruz. Mesela ilk hissim 350 ile arada müthiş bir şey hissetmedim. Honda ADV 350'nin selesi bir tık daha buna göre sert diyebilirim. Bunun selesi daha konforlu. Peki kalkışta ağırlık olarak nasıl? Honda ADV'nin bir tık daha atak kalktığını söyleyebilirim. 0-100'de karşılaştırmalı olarak göreceksiniz. Bir bakalım 0'dan 100 için bize ne diyor? Peki frenlerimiz nasıl acaba? Şu anda yaklaşık olarak 130'da gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi frenlerimiz işini gayet iyi yapıyor. Ön ve arka tarafın ABS olduğunu söyleyebiliriz. Çift diskin işini iyi yaptığını söyleyebiliriz. Hemen kısaca bir frenlerini inceleyelim. Yani şu anda 100'de gidiyoruz. Bir basalım bakalım. Evet, iyi mi? İyi. Bu arada gördüğünüz gibi ben frenlere sert bastığımda anında ne yaptı dostlar? Hemen dörtleri yaktı. Benim söyleyeceklerimi hepiniz biliyorsunuz ama şu bir gerçek. Honda ADV 350'nin satış kabiliyeti, ikinci el kabiliyetiyle bunun kabiliyetleri benzer değil. Bu nedenledir ki bir miktar fiyat kırdığını görüyorsunuz sevgili dostlar. Yani 420'lere, 425'lere neredeyse 12 ay taksitle satışlarda görebiliyorsunuz. Eğer tek makineniz bu olacaksa ayrı bir soru ama büyük bir makineniz var, ikinci makineniz bu olacaksa bu da ayrı bir soru ve ayrı bir cevabı gerektiriyor. ADV 350 ya da ne bileyim Kimco'nun var mesela değil mi? Farklı benzer sınıfları var. DTX 360 var mesela. Birbirlerine benzer makineler. Konforları farklı, sundukları şeyler de farklı. Ama şu bir gerçek.
Bu motosiklet meselesi için her zaman ne söylüyoruz? Abi bu bir his, bu bir tarz meselesi. Sana ne hissettirdiği meselesi. Yani eğer şu format, şu biçim, şu yakışıklılık, şu estetik seni tatmin ediyor ise, motor performansı seni tatmin ediyorsa abi burada sorun yok. Eğer sen bu motosiklete bir yatırımcı gözüyle bakacaksan seni üzeceğine eminim. Ama eğer sen bu motosiklete A noktasından B noktasına huzur ve güvenle gitmek diye bakacaksan abi sana karşılığını fazlasıyla verecektir. Sevgili dostlar, lafı fazla uzatmayayım. Ben sahibini de çağırayım. İsterseniz sahibinden de bütün deneyimi de bir dinleyelim. Çünkü sahibini siz daha önceki haftalarda yayınladığımız videolardan hatırlayacaksınız. Sevgili Emre kardeşim gelecek. Birazdan Emre'yi çağıralım isterseniz. Hatta hemen çağıralım ya. Çağıralım da bir gelsin bakalım deneyimini anlatsın. Selamlar. Merhaba, Nasılsın hoş abi? geldiniz. Sağ olun. Sizi sormalı. Abi eyvallah iyiyiz biz çok şükür. Sizi tekrar görmek çok güzel hocam. Tabii ki güzel ya. Seni de görmek güzel. Bizi bir daha önceki videolardan hatırlıyorsunuz. Nereden hatırlıyorsunuz? Sevgili dostlar Yamaha Niken videomuzu seyretmeyi unutmayın. Orada da deneyimimizi aktardık. Şimdi sevgili Emre'den bu sefer de XP400'ü dinleyeceğiz. Çok sayıda makine değişikliği yaptı buna benzer. Ama makinelerden anlayan, daha doğrusu motorlu taşıtlarla çok uzun süredir ilgilenen biri karşımızda. Bir bakalım onun deneyimi ne diyor. Sevgili Emre bize bir tanıştırsın mı kendisini? Emre ben. Diyarbakır'da yaşıyorum. Motosiklet meraklısıyım. Uzun yıllar otomotiv sektöründe bulundum. Yaklaşık bir 20 yıl. Merak biraz motosiklete döndü şu an. Son bir yıldır motosikletlerle aşırı neşirim. Birkaç makinem var. Değiştirmeyi, kullanmayı, almayı, satmayı seviyorum kısacası. Geçebiliriz. Siz onun mütevazılığına bakmayın. Vakti zamanında Top Gear'a dostlar ve bu ülkede yayınlanmış ender dergilerden bir tanesiydi. O programı da hepiniz bilirsiniz. Şimdi Top Gear'a bir sürü değerlendirme yazısı yazmış, bir sürü araç tanıtmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla mütevazılık yapıyor. Siz ona bakın. Sağ olun hocam. Evet dostum, ne dersin? Bu makine için bize ne anlatırsın? Şimdi az çok benim söylediklerimi de duydun. Sen büyük makinelere binen, ne bileyim Evet. Panigale'ye de binmiş birisin. Şimdi bunlar apayrı sınıflar ama bu XP400 neden sende böyle bir lezzet bıraktı? Koray hocam şöyle değerlendirdim. Bir skuterum olsun istiyordum. Vardı da. Küçük bir skuturdu. 125 cc'lik bir NMAX'im vardı. Sıfır almıştım. Biraz performans olarak tatmin etmemeye başladı. Dedim ki hem şehir içinde kullanayım. Hem bazen şehir dışına çıkarım. Hem biraz yerden yüksek olsun. ADV tarzında. Hem biraz daha güçlü olsun derken bunu internette gördüm. Biliyorsunuz artık YouTube'dan inceliyoruz. Eskisi gibi gidip test edemiyoruz veya gidip mağaza gezemiyoruz. Burada yapılmışı var deyip onu izliyorsun. Aynen öyle. Kullanıcı yorumlarından, YouTuber'lardan değerlendirdikten sonra fiyat fayda olarak çok performanslı gördüm. Bu segmentte 400 cc segmentinde Japon markalar çok pahalı. Hatta rakipler neredeyse 2 katı. Bir de buna benzer rakipler daha da pahalı. Atıyorum siz de bahsettiniz. XADV ile kıyaslıyorum ben boyut olarak ama tabii 350'nin rakibi. Şekli, görüntüsü, renkleri çok hoşuma gitti. Bir de Peugeot olması çok güzel. Motoru ilk aldığımda kullanıcı yorumları gaz tepkilerinin çok düşük olduğunu söylüyordu. Denemek istedim. Yani bence gayet yeterli ki bir skuterın işi performanslı kullanım değildir zaten. Yani bu biraz, gerçi istekler bitmez. İnsanlar hem hızlı gitsin istiyor, hem skuter olsun istiyor, hem güvenli dursun istiyor ama hepsini bir arada bulamıyorsunuz. Bunda motor cc'sine göre performansı ilk kalkışlarda biraz ağır olabilir. Aslında bu büyük bir avantaj. Yani şehir içi kullanımlarında performansı arayanlar için üretilmediği gerçeği var ortada. Bence çok yeni başlayanlar için özellikle çok iyi bir seçenek. Stabil bir makine. Çok stabil, yani akıcı bir şekilde hızlanıyor. Hızını aldıktan sonra da yeterli geliyor bence. Aynen. Yani performansı fena değil. Emre'nin söylediğini benim kas kamerasından da dinlediniz. Bak birbirimizi doğruluyoruz. Biz bu arada bu yayın öncesinde Emre ile bu makineyi değerlendirmedik ki abi ham burada konuşalım diye. Şimdi gerçekçi olalım. Evet böyle fişek gibi kalkmıyor. Değil. Ama şunu söyleyeyim. Tam bu makineden 40 küsür kilo daha hafif olan ADV'den de ya böyle uçurumlar gibi fark yok abi, birbirlerine çok yakın. 231 kiloluk bir makinenin bu kalkışı gösteriyor olması oldukça normal. Buna da çok şaşırmamak lazım. Ama yine Emre'ye küçük bir ekleme yapayım. Bu makine frenlemede çok işe yarıyor. Çok başarılı bir frenlemesi var. Daha fazla güven veriyor diyebiliriz. Ağırlığına söylediniz. Ağırlığının inanılmaz uzun yolda dengeli sürüş etkisi var. Virajlarda, sağa sola dönüşlerde falan. Yani o da çok hoşuma gitti. Sen rahat mısın? Arka arçı da çok rahat. Geniş. Değil mi? Dostlar biz zone test videomuzda konuşmuştuk hatırlarsanız. O geniş sele çok işe yarıyordu. Hatta şu anda kameranın arkasındaki Oğuz'inle beraber neredeyse 2500 kilometre yol yaptık. İzlemiştim videonuzu. Aynen.
Sisi barı taktıktan sonra işler değişmişti. Özetle şunu söyleyeceğiz. Şuradaki bu genişlik aşçı tarafında çok işe yarıyor. Şehir içinde güzel bir çözüm oluyor. Çantan orijinal mi? Çantayı aldığımız zaman ben bunu ikinci el aldım. Alan kişi bayiden çanta ve koruma demirini orijinal olarak almış. Ama bence bu çantalar Peugeot'a üretiliyor bir şey olarak. Yani sonradan bunlar ekleniyor diye biliyorum. Yani kendisi böyle gelmiyor. Ama çok şık duruyor. Şık şık, renk de aynı. Renk de Gövde aynı. rengiyle Peugeot amblemi var. Bu çanta yükseliyor da biraz. Ne diyorlar ona? Körüklü. Yani biraz daha geniş hacme çıkıyor. Herhalde 58 litre diye Çok biliyorum. büyük. Yani Büyük. hatta şöyle söyleyeyim. Yani incelediğimiz, baktığımız skuterlar içerisinde benim gördüğüm en şık şantalardan bir tanesi diyebilirim. Şekli güzel. Çok Egzoz yakışıklı. sesi çok başarılı. Yani scooter değil de biraz daha böyle bir ADV motora benzeyen bir sesi Dinletmek var. ister misin? Tabii. Bu arada sen onu dinletirken bir taşla iki kuş vuralım. Orçun ekran açılışına da bir bakalım mı? Ekran karşılaması. Dijitalin yanında manuel 2 tane kadran ve devir gösterge saatimiz var. Bunları çok beğendim. Yoldayken de bahsettim. Farın 2 tane şekli var. Bu çok klasik olmayan bir model. Hem gündüz farına çevirebiliyorsunuz ya da kısa yüzmeli farı açabiliyorsunuz. Selektörü de buradan çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir köprü altına karanlığa girdiğinde otomatik olarak yakıyor mu? Yok, otomatik yakmıyor. Otomatik yakmıyor. Ama farı gündüz, yani klasik motorlardan bildiğimiz çalışırken kısa farın yanması olayını burada kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir onu özellik. kapatabiliyorsun. Anladım. Farlar LED. Tamamen LED farlar ve aydınlatmasında oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir özelliğimiz de var. Yan ayaktayken gaz yemiyor. Güzel. Yan ayaklıktayken TCS'ye gerek kalmıyor. Böylelikle rölantide çalıştırabiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Elcik korumalar falan aslında üstünde geliyor. Zaten GT paket olduğu için Ve birçok çok özelliği kaliteli. var. Ve çok da kaliteli. Bunu da söyleyeyim. Gösterge panelin etrafındaki ışıklandırma da çok Evet, kaliteli. onu da Yani çok Peugeot beğendim. otomobillerde gördüğümüz gündüz farıyla bu detaylar çok bütünleşiyor. Bu arada bir özelliğin daha farkına varıyoruz. Şuraya odaklandığında Orçuncuğum burada bunu istersen geriye ileriye de alabiliyorsun. Burada da ayar yapabiliyorsun. Ya bu arada şeyi çok beğendim ya. Emre şu amortisörlerin falan duruş şekli Değil çok mi? güzel duruyor ya. Bildiğimiz scooterlarda şuradan salınım yapıyor. Bunda ayrı bir şey. Yani bu motosiklet şasisi üzerine kurulmuş gibi. Bu hem şeyi de karşılıyor. Yani virajlarda biraz daha kaliteyi artırıyor aslında. Artçı bindirmiş miydin hiç? Tabii bindirdim. Memnun kaldı mı? Gayet memnun kaldım. Gayet Bu selenin genişliğine özellikle rahat oturumuna çok iyi demişti. Sele altına bir bakalım mı? Tabii bakalım. Bakalım sele altına da bir kask koyalım. Oradan ne diyecek? 2 çeşit açılıyor selemiz. Bir şöyle açılıyor. Bir de şöyle açılıyor. Mesela şunu bir koymaya kalksak bunu alır mı? Deneyelim. Yok. Bunu almıyor. Şimdi O sevgili medium dostlar, değil. Tam kask. Yani bu medium bir kask bunu alıyor mu? Şimdi bunu da göstermiş olalım. Acaba ben mi yanlış yerleştiriyorum? Hadi gel bir daha bir deneyeyim. Farklı bir şekilde sokmaya çalışayım. Yok sevgili dostlar, girmiyor. Dolayısıyla ben buraya bir tane full face kask koyayım desen almıyor. Bunu unutmayalım. O yüzdendir ki bu çanta bu anlamda kıymetli. Peki aslına bakarsanız bagajın derinliği, yani sele altı bagajın derinliği falan çok iyi. Buraya birçok şey koyabilirsiniz. Ama böyle bir kask koyamadığınızı da bilelim. Sele altının malzeme kalitesi iyi. Burada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Çıkıyor bu temizlik açısından. Işık var mı? Sele Işık yok. altında? Ama böyle bir tutucu var. Amortisör değil sanırım. Ha, amortisör varmış pardon. Şu Evet en evet altta. amortisör var. Buraya da işte ne bileyim ruhsat ya da buna Burada benzer bir USB şeyleri. girişimiz de var. Her iki tarafta su geçirmez özelliğiyle oradan bir problemimiz yok. USB'miz var şurada. Buradan telefon şarjı alabiliyoruz. Burada bir USB girişi ya da buna benzer bir şey var mıydı? Orada bir USB girişimiz yok. Anladım. Peki. Çanta o zaman demek ki biraz çanta gerekiyor. Şunu anlıyorum sevgili dostlar. XP400 kullananların birçoğunda çanta görüyorum. Neden çanta var? Bundan dolayı bir karşılaştırma daha yapalım. ADV 350'nin bagajı rakipsiz bagajlardan bir tanesi. Sınıfının en büyük bagajlarından biri. Bu mukayesede yapmak isterim. Burada bu tasarım, amortisörün yeri ve buna benzer şeyler nedeniyle bagaj ön tarafa alınmış, ön tarafa da alındığı için oradan biraz ne yapmak, tasarruf etmek zorunda kalmışlar. Hemen orijinal çantamıza bir bakalım. Abi 2 tane alıyor. Hem de Şunu iki yükseltebiliyoruz.
Şöyle karşıdan desteklerseniz. Burçin, Bir kas ben daha buraya vereyim bir kas mi? koydum. Abi bir kas daha alayım. 2 tane kaskımı alır. Abi onu da geç. Kas koymayacağım diyorsan sen buraya bir sürü şey koyabilirsin. O yüzdendir ki havalar ısındığında sağa sola şehirler arasına gideceğim diyenler varsa bundan da fazlasıyla yararlanır. Ama oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Burada anahtarsız çalıştırmamız çok güzel çalışıyor. Cebine koyuyorsun, hiçbir müdahalede bulunmana gerek yok. Orası da gayet güzel. Lastiklerimiz biliyorsunuz ki tırtıklı. Bu XP400'ü XP400 yapan detaylardan bir tanesi. Evet. Bunun da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şunu merak ederdim, titreşim yapıyor mu bu lastik yapısı? Yok. Bununla ilgili bir titreşim görmüyoruz. Yakıt tüketimin nasıl? Yakıt tüketim çok ekonomik değil. Yani böyle 2,5-3 litreler değil. 4, 4,2, 4,3, 4,4. Evet. Tabii kullanışa göre, Aynen. kiloya göre değişiyor, artçıya göre. Yani bu sınıfta zaten genelde yakıt tüketimleri bu seviyede. Biliyoruz ki Honda ADV 350'de de yakıt tüketimi bu civarlarda. Çoğunluğu zaten bu civarlarda yakıyor sevgili dostlar. Yani 4'ün altına pek fazla düşemezsiniz. Ama sıcak havalarda daha sakin gittiğinizde biraz daha düşüyor. Soğuk havada biraz daha fazla yakıyor. Ben bunu kendi deneyimimle söylüyorum. Bu makineyi almalı mıyım sence? Yani dediğim gibi fiyat performans olarak inanılmaz iyi. Ha, dezavantajı ne olabilir? Bir tık ağırlığından belki yeni kullanıcılar etkilenebilir ama onun da avantajlı olduğu yerler var. Ama yere çok yakın, hiç hissettirmedi. Hissettirmiyor. Bence kesinlikle alınabilir bir makine. Malzeme kalitesi çok iyi. Malzeme kalitesi kesinlikle Zevkli bir motosiklet. Yani böyle baktığın zaman yolda geçerken insanların ilgisini çeken cüssesiyle, görüntüsüyle, renkleriyle tavsiye ederim. Biz Diyarbakır'dayız. Bir de şunu soralım Emre'ye. Bakım masrafları ne? Nerede yaptırıyorsun? Daha bakımını yaptırmadım. Aldığım kişi 1000 kilometre Rodajını rodaj yapmıştı. bakımını yaptırmıştı. Açıkça fiyatını sormadım ama Adıyaman'da var en yakın servisi. Buraya daha gelmedi ama yakındır, yani buralarda da olur diye Şimdi düşünüyorum. o zaman gerçekçi olalım. Garantiden çıkartmamak için servise gitmek Tabii ki. gerekiyor. Çünkü garantinin en önemli kısmı neydi sevgili dostlar? Elektronik aksamı korumaya çalışıyoruz garantide. Şimdi bu tarz makinelerde garantide kalmak önemli. O zaman şimdi sen Diyarbakır'dasın. Adıyaman ne kadar süre mesafe? 1 saat 10 dakika falan. Sevgili dostlar, bakım için Adıyaman'a gitmek zorundasınız eğer Diyarbakır'daysanız. İstanbul, Ankara, İzmir'de böyle bir Orada sorun sıkıntı yok. Adana'da, Bursa'da, Antalya'da böyle bir problem yok. Ama biraz daha farklı bir yere gittiğinizde bu sorunla karşılaşabiliyoruz. Ama şunu da sorayım. Peki Peugeot böyle, Honda böyle mi? Diyarbakır'da nasıl? Ya Honda biraz zayıf aslında, var. Servisi var ama çok kullanıcıları memnun değil. Diyarbakır Yamaha şehri. Yamaha şehri. Yamaha şehri, yani ciddi anlamda Yamaha bir düşkünlük var. Bu da servisin ve satış plazasının altyapısıyla ilgili aslında. Çok iyi hizmet verdikleri için O zaman Yamaha'dan yine etkili. hep konuştuğumuzu konuşalım. Sevgili dostlar, satış sonrası her şeydir. Kesinlikle. Apple yapan Apple'ın müşteri servisidir. Bu iş böyledir. Satış sonrası deneyim her şeydir. Peki bu motosikleti alalım diyenlere az çok bilgi vermeye çalıştık. Yakıt tasarrufundan dizaynına, yoldaki sürüş hissiyatından birçok şeye kadar bilgi verdik. Peki bana şunu söylesem, yani bir tane en iyi, bir tane de en kötü. Memnun olduğun yer, şikayetçi olduğun yer. Ya şikayetçi Varsa olduğum, var, yoksa yok. şikayetçi olduğum bir yer yok. Yani nasıl dediğim gibi fiyatına göre gayet memnunum. Marka algısı olarak. Şikayetçi olduğum bir yer. Güzel bir soru. Gerçekten yok. Yani böyle bu olmasaydı daha iyi olurdu diyebileceğim veya Bir tek ağırlığıdır herhalde. yok, ağırlığı da dediğim gibi aslında benim için bir avantaj uzun yolda. Yeni hani böyle daha düşük boylarda veya daha atıyorum hanımların kullanması açısından belki biraz zorluk yaşanabilir. Belki öyle bir şey olabilir. Onun dışında şikayetçi olduğum bir yanı yok. Servisi olsa daha iyi, daha çok severdim. En sevdiğim rengi de bu arada. Bu renk çok yakışıyor. Ve biz sarı sitenin ilanlarına da dönüp baktığımızda en çok satılan rengin bu olduğunu, ikinci elde de en çok tutulanın bu olduğunu biliyoruz. Sonra beyaz renk geliyor sevgili dostlar. İlginç bir veri. Az önce söyledim ama yine tekrarlayayım. Mavi ve diğer renklere gittiğinizde orada satış rakamlarının düştüğünü görüyorsunuz. XP'de ya beyazı ya da bu rengi tercih ediyorlar. Ama bu rengin ön planda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yanılmıyorsam da lansman rengi. Lansman rengi, evet. Lansman rengi. Bir şey daha ekleyeyim. Yani hem scooter hem motosiklet almak isteyen biri için aslında çok mantıklı. Ortalama bir çözüm değil mi abi? Yani Kesinlikle. bütün işini görür. Aynen. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok, gayet memnunum. Alacak kişilere veya kullanmak isteyenlere de tavsiye ederim. Evet. Daha iyisi onlara nasip olsun. Amin. Peugeot hoş bir makine yapmış.
bir takım problemleri, bir takım şikayetler olabilir. Bütün markalarda olduğu gibi o da memnun kaldı, ben de memnun kaldım. Efendim o zaman biz sonlara geliyoruz. Emre var mı söyleyeceğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Bizi Sizin gibi ağırladığın için. uzmanlarımızla konuşmayı çok seviyoruz. Eyvallah. Efendim biz burada yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Sevgili dostlar, buraya kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederiz. Sevgili Emre kardeşimi bizi nerede ağırladı? Parkport'ta ağırladı. Parkport nerede? Diyarbakır Havalimanı'nda çıktıktan sonra hemen sol tarafta göreceksiniz. Efendime söyleyeyim, geldik. Burada çekimlerimizi yaptık. Makinelerimizi test ettik. Emre'den de deneyimini dinledik. Efendim bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve beğenmeyi de. O zaman karnınız tok, sırtınız pek olsun. Selamlar, sevgiler dostlar.